Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni mutfağımızda yeni tatlar, yeni lezzetler hazırlamak istiyoruz. Siz değerli seyircilerimiz için. Efendim bugünkü tarifimiz tulumba tatlısı olacak. Tulumba tatlısı evde nasıl hazırlanır? Tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım inşallah. Tulumbanın bir şerbet bölümü var. Bir de hamurun hazırlanışı var. İnşallah elimden geldiğince en güzel tulumba tatlısı nasıl hazırlanıyor sizlerle paylaşacağım. 3 su bardağı şerbetinde klasik 200 mililitrelik bardak ile toz şeker. Burada 2,5 su bardağı sevgili seyircilerim suyumuz var. Bir dilim de limon. Su, şeker ve limonla bir şerbet hazırlıyoruz. Hamuruna geliyoruz. Hamurunda ise burada 2,5 su bardağı un, 2 su bardağı su var. 4 tane yumurta, 1 çorba kaşığı ya da bir tatlı kaşığı da olur. Tereyağı, 2 çorba kaşığı irmik, 1 çorba kaşığı mısır veya buğday nişastası, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Burada yarım paket vanilya koydum. 1 fiske tuz. Oktay'da vanilya nereden çıktı diyen seyircilerimiz olacak. Çıkış sebebi yumurtadan geliyor. Bazı seyircilerimiz çok hassas oluyor. Diyorlar ki içinde yumurta kokusu olunca biz yiyemiyoruz diyen seyircilerim için birazcık vanilya ile o yumurtanın kokusunu ortadan kaldırmış olacağız inşallah. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce şerbetle başlıyoruz. Tencerenin içerisine su ve şekeri sevgiyle indiriyoruz. Sevgili seyircilerim şu anda şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynadı. Limonu ile birlikte şimdi ocağımızın ateşini kapatıyorum. Hızlıca soğutmalıyız. Soğuk bir yere koyabilirsiniz ya da soğuk suya oturtup hızlı bir şekilde soğutalım. Biz bu sırada hemen tulumba tatlısının hamurunu hazırlıyoruz. Hamurunda öncelikle tenceremizin içine suyu alıyoruz. Su miktarımız ne kadardı? 2 su bardağı. Bismillahirrahmanirrahim. 2 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Ve hemen ocağın ateşini yakıyorum. Burada 1 tatlı kaşığı ya da 1 çorba kaşığı her ikisi de olur. Tereyağı veriyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Şurada çay kaşığıyla vanilya. Vanilyayı da verdim. Şimdi şeker, vanilya, tereyağı, 1 fiske tuz. Oktay'da 1 fiske tuz ne kadardır derseniz şimdi 1 fiske tuzu göreceğiz. Buraya elimin ortasına dökeceğim. Döküyorum. İşte bu kadar. Bu kadar tuz 1 fiske oluyor. Tulumba tatlısında da güzel bir netice verir. Şimdi ocağın ateşi yandı. Kaynamaya başlayınca 2,5 su bardağı unu bir tek seferde döküp hamurumuzu pişireceğiz. Tulumba tatlımızın hamurunu pişiriyoruz. Su kaynayınca tek seferde hızlıca unu döküyoruz. Tahta kaşık ile şöyle eze eze hamurumuzu pişiriyoruz sevgili seyircilerim. 2-3 dakika kadar. Biraz güç kuvvet gerektiriyor. Önce emek var, sonra lezzet ve tatlar var soframızda. Güzelce şöyle hemen pişirelim. Hiç topak olmasın. Kontrol edelim. Nerelerinde topaklar varsa onları şöyle kaşığın ters kısmıyla basarak eziyoruz. Ve 2-3 dakika sonra ocağımızın ateşini kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğumada da hemen şöyle bir tane cam kabın içine boşaltacağım. Burada soğutuyorum. Sonra da sırasıyla yumurta, irmik ve nişasta geliyor. Tulumba tatlısı Oktay Usta'dan sizler için. Tulumba hamurumuzu pişirdik. Ayrı bir kap içine aldım. Tenceresine bekletirsek tenceredeki ısıdan dolayı pişmeye devam eder. Dibinde kalır çoğu kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı hemen geniş bir kaba alıyoruz. Soğuturken de kaşık yardımıyla şöyle eze eze hamurumuzu hem özleştirmiş oluyoruz bu sayede. Şimdi geliyor 4 tane yumurtamız var. Birer birer yumurtaları kırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet, birinci yumurtamız geldi. Evet. Şimdi dördünü de aynı anda kırmayalım. Mutfak şefi olanlar mutfak şefini tercih edebilirler. Ama ince tel bölümünü kullanmayın. İnce tel bölümüne zarar gelebilir. Hamur sertleştiği için. 3 aparatı oluyor. Orta aparatı kullanırsanız iyi olur sevgili seyircilerim. Şimdi sırasıyla birinci yumurta böyle kaşın tersiyle eze eze devam ediyorum. Beylerden yardım alabilirsiniz bu konuda. Severler şöyle güçlü, kuvvetli. Türk erkeği güzelce şöyle sevgiyle karıştırır. Sevgili seyircilerim, pastacılık ürünleri satan yerden alabilirsiniz. Tek kullanımlık poşetler var. Böyle şanti torbaları var. 2 taneyi üst üste geçirdim ki patlayıp tulumbalarımız zayi olmasın diye. Şimdi yaklaşık olarak bir 20 dakika zaman geçti. Kıvam çok güzel, bakın görüyor musunuz? Son derece güzel olmuş kıvamı. Şimdi buraya 2 çorba kaşığı ince irmik veriyorum. İrmiğin bir kalın olanı var, bir de ince olanı var. Bu ince olanından 1 çorba kaşığı da nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez, ikisi de olur. Son kez nişasta ve irmiği de karıştırıyorum. Şerbetim soğudu. Tatlımızı da soğuk yağın içine sıkıyoruz. Ondan sonra da altın sarısı oluncaya kadar kızartıyorum. Çıtır çıtır lokma tatlısı sizler için. Sevgili seyircilerim, poşeti şöyle tuttuğumuz zaman buradan tulumba tatlısının hamuru geldiğinde böyle getiriyoruz. Şuradan sıkıyoruz. Böylece içeriye almış oluyoruz. Az önce sanki lokma tatlısı mı dedim, tulumba mı dedim, orayı kaçırmışım. Eğer lokma dediysem özür diliyorum. Tulumba tatlımız devam ediyor. Şimdi nasıl sıkacağımızı bölümüne geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Makas burada bizim işimizi kolaylaştırır. Önce bir soğuk yağ makası daldıralım. Ondan sonra bakın geliyor, bakın bak. Ne kadar büyüklükte istiyorsanız o büyüklüklerde kesebilirsiniz. Sevgiyle pıtır pıtır sadece şu kestikleriniz birbirinin üzerine gelmesinler. Sevgili seyircilerim, buradaki püf noktası, bakın makasla kesiyorum. Oktay Usta yukarıdan aşağı akıp gider diye düşünebilirsiniz. Bak, yukarıdan güç gönderiyorum. Boyu yeterli geldi. Duruyorum, o da duruyor bakın. Ondan sonra kesiyorum. Son derece kolay. En pratik haliyle hazırlıyorum. Sıkıyorum, durduruyorum ve kesiyorum. Zor gibi görünüp ama son derece kolay bir tatlı, biraz zahmetli, emek istiyor. Efendim, soğuk yağın içine sıktıktan sonra hiç boşluk kalmasın. Her yerini dolduruyoruz. Altın sarısı oluncaya kadar kızartıyorum. Şerbetimiz soğudu. Soğuk şerbetin içerisine alacağız tatlımızı birazdan. Tulumba tatlımız kızarmaya başladı. Soğuk yağı sıktık. Hemen ocağın ateşini yükseğe aldım. Burada altın sarısı oluncaya kadar bakın kızartıyoruz. Şerbetimiz soğuk. Burada 2 önemli püf noktası var. Bu çok önemlidir sevgili seyircilerim. Daha önce benim televizyon programında yaşadığım bir kaza vardır. Ben buradan sıcak yağdan şerbete tatlıyı aldım. Şerbetle karıştırdıktan sonra boş bulunup aynı kevgiri tekrar yağın içine aldım. İşte o zaman bir volkan patlaması oldu. Aman Allah korusun. Ondan dolayı burada kızartmada kullanmış olduğunuz kevgiri sadece kızartmada şuradan şerbete bırakıyorsunuz kıymetli seyircilerim. Şerbeti ayrı bir kevgirle çıkartalım. Tulumbalar sadece 1 ya da 2 dakika kalacak orada. Çok bekletirseniz tulumbalarınız yumuşar. Çıtır çıtır olmasını isteyen seyircilerim, püf noktalarından bir tanesi şerbet tam anlamıyla buz gibi soğumuş olsun. Bir diğeri de uzun süre bekletmiyoruz. En fazla 2 dakika.
Evet, tulumba tatlılarımız tamamlandı. Çıtır çıtır oluncaya kadar kızartırsanız kıymetli seyircilerim, kıtır kıtır olur. Yumuşak sevenler biraz erken çıkarabilirler. Çıtır çıtır olsun isteyenler biraz fazla kızartabilirler. Fazla kızarttığınız zaman güzel çıtırtılı olur. Hemen şöyle döndür Oktay Usta. Biraz şerbet kaldı, çok az bir şey kıymetli seyircilerim. Bakalım kalanı da göreceğiz şimdi. Sizlerden gelen yorumlarda kızarttığımız yağ ne olacak diye sorular geliyor. Kızartmış olduğumuz yağı soğuduktan sonra süzdürüyoruz. Kavanoza koyuyorsunuz. Tekrar başka bir tatlıda kullanabiliyorsunuz. Böyle tulumba kızarttığınız vakit. Evet, ölçümüzden tam bir tabak dolusu tulumba tatlısı çıktı kıymetli seyircilerim. Evet, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni lezzetler, yeni tatlar Oktay Usta'dan mutfağınıza gelecek. Sizlerden gelen yorumlarda tulumba istediniz. Bugün sizler için tulumba tatlısı hazırladım. Allah'a ısmarladık efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.